Evet arkadaşlar, uzunca bir süredir hayalini kurduğum, yani daha doğrusu çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, buna çakı demek bilmiyorum ne kadar doğru olur. Bence bu çakın ötesini de birazdan size de göstereceğim. Bir ürünü eninde sonunda temin ettim. Bugün sizinle bu konuda bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Bu bir Victorinox Fieldmaster çakı. Şimdi arkadaşlar bu çakıyla ilgili internette, YouTube'da bir sürü video var. Yani onları tabii ki ben de izledim ve aslında bu çakıyı almama sebep olan biraz da bu yönüydü. YouTube'daki bu videolar gerçekten beni de etkiledi. Şimdi bunu aldıktan sonra burada benim göstermeye çalışacağım şey biraz farklı. Şimdi öncelikle daha önce kullandığım bazı ürünlerden birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi mesela bu oldukça kalın çeliği olan, yani ben şöyle baktığımda yarım santime yakın 4 milim falan bu. Bir bıçak, daha önce bunu alıp kullandım ben. Hemen söyleyeyim. Bununla elmayı soyamıyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar kalın ki hatta elmayı ortadan ikiye kesmeye kalktığınızda elma çatlayarak kırılıyor. Yani bir kesme işleminde istediğim sonucu vermiyor. Evet, çok gösterişli, verzelik bir sapı var. Niye anlatıyorum? Birazdan anlayacaksınız. Tabii bir sürü zaman içinde böyle bıçaklarım oldu. Gene aynı şekilde daha önceden almış olduğum, hatta sonradan kendine güzel de bir deri kılıf ekledim. Güzel bir çakıdır bu da. Bunun da çelik kalınlığı yaklaşık 2 milimetre, belki 2,5. Hatta şöyle bakayım ben. Yok, bu 3 milimetrelik bir çelik kalınlığına sahip. Çok kullanışlı bir çakı. Bununla elmayı soyabiliyorsunuz. Çok iş görüyor ve görüntüsü falan da gayet güzel. Yani çok tehditkar tarzı yok. Ben genelde biraz daha böyle bıçakları seviyorum. Bu çok kullanışlı. Ben bunu uzun yıllar kullandım. Aslında hepsinden daha da erken almış olduğum başka bir çakı, ufak bir çakıdır. Her yere sokabiliyorsunuz. Küçük olduğu için çok kullanışlı. Çoğu zaman bunu portföyümde taşıyorum. Ağırlığını bile hissetmiyorsunuz. Şöyle koyalım bunları. Şimdi tabii zaman içinde başka şeyler de aldım. Victorinox almadan önce böyle bir çakı aldım. Bu üstünde çekiç olan ve pense gibi kullanılan aleti ben hatırlıyorum. Bisiklet için almıştım. Yani böyle bir yerlere gittiğimde falan hani ihtiyacım olursa diye. Fakat daha sonradan çok kullanışlı değil. Yani ağız çok açılmadığı için çekiç kısmı da hani nerede kullanırız dışarıda onu bilemiyorum. Nereye bir şey çakacağız da. Neyse, bunun da tabii bir sürü yan aparatları var. İşte bir testeresi var, törpüsü var, konserve açacağı, gazoz açacağı vesaire. Daha sonra bunu aldım. Bu gerçekten iyi bir pense. Üzerinde ayrıca uzunluğu ölçebilmemize yarayacak şekilde santim ve inç cinsinden gösteren cetvelleri de var. Çok kullanışlı. Pense özelliği çok iyi. İşte bıçak var, konserve açacağı falan. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunları arkadaşlar yanınızda taşımak o kadar kolay bir şey değil. Yani şimdi bu ağır. Bunu böyle cebinize falan koyamazsınız. Evet. Hatta bunun şeyleri de var. Uç, yani işte yıldız tornavida vesaire. Bunu bence araba gibi ya da işte motosiklet gibi bir şeyde taşımak daha mantıklı. Yani hemen yanınızda taşıyacağınız bir ürün değil. Bu da öyle bir ürün değil. Şimdi hayatta kalmayla ilgili videoları görüyoruz. Adam böyle bir bıçakla, görüyorum videoyu. Bununla işte kütüğe bunu saplıyor. Başka bir şeyle vurarak kütüğü kırıyor. Sonra o kütükleri orman ateşinde kullanıyor falan. Yani tabii ki yapabilirsin ama yani öyle bir şey yapacaksam eğer bu mantıklı değil ki. Yani dünyanın en iyi ve minik Fiskars baltasıdır bu. Ya bununla kocaman baltanın yaptığı işi yapabilirsiniz. Videolarını seyredebilirsiniz. Yani dünyanın en becerikli, en ufak şeysi. Yani bunu götürürüm yanımda. Yani mantıklı gelmiyor bana. Yani böyle bir bıçağı taşımayı da uzun zaman yaptım. Bir kere bunu her an yanınızda taşıyamazsınız. Bu çok tehditkar, görüntülü bir şey. Böyle bir şeyi belinde taşıyan birisi sokakta yani rastlaştığı zaman sizinle iyi bir görüntü oluşturmaz. Onu da hemen söyleyeyim. Yani mantıklı değil. Bu da bele takılıyor. Bu bir nebze daha iyi görünüyor. İşte kapalı olduğu için
Belinizde böyle bir şey olduğunda çok fazla etrafı rahatsız etmez. Bunu zaten cebinizin içinde taşıyorsunuz falan. Yani ben hatta böyle doğaya gittiğim zaman dünyanın en iyi katlanabilir testereleri arasındadır bu da. Husqvarna, bunu da almıştım. Gerçekten iyi bir testere. Hatta testleri de var bunun. Bunun üzerine bir Japonların, şimdi markasını söylemeyeceğim, bir testeresi bundan biraz daha hızlı ve iyi kesebiliyordu falan. Ben evimde bu Rico testereyi kullanıyorum. Daha bunun üzerine bir testereyle Japonlarınki de dahil olmak üzere karşılaşmadım. Ama şimdi konumuz şu. Şimdi bu nihai nokta. Victorinox Field Master. Tabii bunun farklı versiyonları da var. Bana göre en ideal versiyonu bana göre bu. Bu Field Master olan tipi. Yani üzerinde yıldız tornavida olanı. Turbüşon olanı da Huntsman'di yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu tercih etmedim. Sebebi de yani turbüşonu çok da böyle yanımda taşımamı gerektirecek bir durum yok. Yani birisi eğer bir mantar çıkaracaksa onu çıkarmanın başka yolları da var. Yani bununla da onu çok rahat çıkarabilirsiniz. Zaten bütün fonksiyonları gösteren bir video daha paylaşacağım sizinle. Şimdi turbüşon zaten hani özel bir şey. Yani işte videoda gördüğüm bir şey. Turbüşonu bir kütük parçasına takıp onu böyle taşıyor falan. Yani kütük parçasını öyle taşır mıyız? Turbüşonu eğebilir o. Bence mantıklı değil. Neyse. Şimdi Field Master'ın boyutunun ideal olduğunu söylemem gerek. Burada neyi ben göstermek istiyorum size? Öncelikle onu anlatmak istiyorum. Şimdi bunun üzerinde küçük bir cımbız var. İşte bununla elinize batan bir şeyi doğadasınız, çıkarabilirsiniz. Kürdan var. Tabii ki bıçak var. Büyük bıçak, küçük bıçak. Tornavida gibi kullandığınız hem de gazozu açabildiğiniz bir parça var. Çok kullanışlı kesinlikle. Çelik zaten çok iyi bir kalitede üretilmiş yani. O belli. Benim bugüne kadar temin ettiğim ürünler içinde en iyi çelik burada diyebilirim. Buna hiç şüphe yok. Bu konserve açacağı. Artık pek konserveleri bu şekilde açmamızı gerektirecek şekilde yapmıyorlar. Çekiyorsunuz. Aynı Coca-Cola açılır gibi açılıyor. Şimdi peki ben neden bahsedeceğim? Bir tanesi makas arkadaşlar. Makas bence bu ürünü gerçekten harika kılan ürünlerden biri. Çok kullanışlı bir makas. Şimdi tabii esas bugün göstermek istediğim makasla ilgili olan kısım değil. Çünkü makas zaten fonksiyonlarını herkes biliyor. Nerede kullanabileceğiniz belli. Makas çok iyi yapılmış bu arada, onu söylemem lazım. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde mini bir testere var. Bence bu çok önemli bir özellik. Şimdi ben böyle bir sürü ürün gördüm. Bunların üzerinde de testere var ama hiçbiri bunun kadar iyi çalışmıyor. Birazdan bunu size de göstereceğim. Bu minik testere iş yapıyor mu? Şimdi arkadaşlar bıçak düşündüğümüz zaman yani küçük bir bıçak elma soyuyor. Her türlü kesim işlemini yapabiliyorsunuz. İşte kürdan zaten kürdan boyutunda. Bunun üzerine yerleştirilen kürdan da kürdan boyutunda. Bunun üzerindeki bıçak iş yapabilecek büyüklükte bir bıçak. Ama testereye geldiğimiz zaman farklı bir durum var. Bizim normalde kullandığımız testereler bu boyutta değil. Yani bu kadar küçük bir testere iş yapar mı? Ben bunu internette baktığım zaman YouTube videolarında göremedim. Bunu anlatan çok fazla video yoktu ya da ben denk gelmemiş olabilirim. Şimdi buna bakacağız. Yani burada eğer bu testere bu işi, bunun yapabileceği işi yapabiliyorsa ya da evde kullandığımız bunun yapabileceği işi yapıyorsa o zaman gerçekten cebimizde mini bir dev taşıyoruz demektir. Şimdi bunu yapabiliyor mu bakalım. Evet, şimdi bu 3 testereyi, bir tanesi Victorinox'un testeresi, bir tanesi dünyaca kendini kanıtlamış Husqvarna, öbürü de evde kullandığımız ya da işte profesyonellerin marangoz atölyelerinde kullandığı, ki çok etkili, ben bunu kullandım. Muazzam bir testere bu. Rico marka testereyi kıyaslayacağız. Burada amacımız Victorinox'un bunlara üstün gelmesi değil. Bunlar kadar iyi iş çıkarıp çıkarmadığını göstermeye çalışacağız. Ve bunu yaparken de daha önce hazırlamış olduğum kalınlıklarını da üzerlerine
belirtmiş oldum. Mesela bu 4 santimlik bir dal parçası, bu 3 santimlik bir dal parçası, işte 2 santimlik olanı yazdım böyle üstlerine. Bu 1 santimden biraz fazla. 1,5 santim olanı, bunları kesip kesmeme ile ilgili ya da aynı süre içerisinde kesebiliyor mu onu göreceğiz. Yani sürelerini kıyaslayarak bakacağız. Bu testere bunlarla aynı işi çıkartabiliyorsa eğer, o zaman bunun anlamı şu: gerçekten muazzam bir ürün imal edilmiş demektir. Bununla doğada hayatta kalmak istiyorsak üstesinden gelebileceğiz anlamına gelecek bu durum. Şimdi en ince olanı, 1,5 santimlik olanıyla başlayacağım. Öncelikle Rico ile keseceğim. Keserken de kronometreyi başlatacağım. Başladı şimdi kronometre. Bakalım ne kadar bir sürede kesecek. Burada tabii ben çok fazla bastırmıyorum. Zaten bu tip testereleri kullanırken çok bastırmamak lazım. Yaklaşık 11 saniyede kesti. Şimdi sıfırlayalım. Husqvarna ile aynı 1,5 santimlik ahşabı kesmeye çalışacağım. Başladım, çalıştırdım. Biraz böyle Husqvarna takılıyor. Çok bastırmadan dediğim gibi kesmeye çalışıyorum. 16 saniyede kesti. Kapattım. Sıfırladık. Şimdi 1,5 santimi Victorinox'la bakalım ne oluyor. Başlattım. Küçük olduğu için ileri geri hareketlerim biraz fazla ama hiç bastırmıyorum. Takılmadan 14 saniyede kesebildi. 14 saniye ile görünüşe göre Rico'nunkinden daha iyi değil ama Husqvarna'dan biraz daha hızlı kesebildik. Şimdi sıfırlayalım. Bu sefer 2 santimlik dalı keseceğiz. Evet, 14 saniye sürdü. Başlangıçta 1 saniye, çünkü tuşa bastıktan sonra bir zaman kayması oluyor. Ben kesmeye başlamamla kronometreye basmam arasında 1 saniyelik. Onu düşelim, 14 saniye. Evet, çok böyle seri sürtemiyorum çünkü ağız diş yapısı biraz kalın olduğu için ahşapı çekiyor. Evet, 18 saniyede, 19'du, 1 saniye düştüm, 18 saniyede kestik. Başlattım. Victorinox'la keseceğim şimdi. Çeliği çok iyi, yani sorun yaratmıyor. Evet, biraz uzun sürdü. 37 saniye diyelim, 39 görünüyor ama hemen şey yapamadım, durduramadım. 37 saniyede kesti. Sonuçta 2 santimlik bir ahşabı kesebildik. Şimdi daha kalın bir tanesini deneyeceğiz. 3 santimi. 3 santimi ilkin Rico'yla kronometreyi çalıştırdım. Başladım Rico'yla kesmeye. Uzun bir testere olduğu için ileri geri hareketlerim daha performanslı oluyor. Testere uzadıkça kesmesi daha iyi oluyor. 23 saniyede kestik. Bu sefer Husqvarna ile aynı kesim yapacağım. ...18 saniyede kestik. Şimdi Victorinox'la yapıyoruz. Başlatıyorum kronometreyi. Evet. Şimdi siz bu kadar kalın bir dalı bu kadar küçük bir testereyle kesebilecek mi diye merak ediyorsunuz. Hep beraber göreceğiz. Evet, 57 saniyede kestik. Şimdi 4 santimlik elimdeki en kalın dalı her 3 testereyle de keseceğim. İlkin Rico ile başlıyoruz. Kronometremiz çalıştı. Yaklaşık 28 saniye sürdü. Ben çünkü kronometreyi durdurana kadar 2-3 saniye saydı. Husqvarna ile
yapacağız. Sıfırlıyorum. Başladım. ...14 saniye sürdü. Ricoh'dan daha hızlı çalıştı. Şimdi Victorinox'la bakalım ne olacak. Aslında Victorinox'un ucu her iki yönde de çalışır şekilde imal edilmiş. Ben de her iki yönde vererek yapmaya çalışacağım. Evet, başlıyorum. Gayet iyi gidiyor. Neredeyse testeremizin uzunluğuna yakın bir dalı şu anda kesmeye çalışıyorum. Gayet de başarılı bir şekilde işini yapıyor. Yarıladık bile şu anda 26 saniyede. Zaten demin de dediğim gibi büyük testerelerle yarıştırmıyoruz burada. Onlar böyle bir dalı keserken bizim için referans noktası olacak. Sonuçta bu testereyle 4 santimlik bir dal parçasını gayet de kolay bir şekilde, ki ben şu anda çok güç vermiyorum. Aslında benim testereye verdiğim pek bir güç yok. Ben gücümü dalı tutmaya veriyorum. Bu ağaçtan çıkmış bir dal olduğunda, yani bir ağaç üzerindeki dalı keserken böyle bir güç harcamamıza da gerek kalmayacağız. Büyük bir ustalıkla kesti. 1 dakika 10 saniye sürdü. Bir de kesim kalitesine bakmak istiyorum. Buradan da anlaşıldığı gibi son derece düzgün bir kesim yaptı. Yani şunu söyleyebilirim. Bir yerlerde piknik yapıyorsunuz, boşta kaldınız, kendinize tavla pulu yapabilirsiniz bu çakıyla. Üstüne düşen işi çok iyi yaptığını net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bence kendisine yüklenen işi fazlasıyla yapıyor. Özellikle bu testere kısmı benim için çok önemliydi. Şunu söyleyebilirim. Bahçede geziyorum. Diyelim ki işte bir bahçem var ya da bir bahçeniz var. Aklınızda pek budama falan işi de yok. Öyle geziyorsunuz ama gördünüz bazı kurumuş kırık dallar var. Böyle bir çakıyı, küçük olması çok büyük avantaj. Şimdi şöyle bir testereyi yanınızda her an taşıyamazsınız. Bunu da taşıyamazsınız ki bu katlanabilir bir testere. Zaten bu konuda da kendini kanıtlamış ama bu da büyük. Yani böyle bir şey her an yanınızda taşınmaz. Ama bu her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir şey. Ve bu testere neredeyse bunların yapacağı işi yapıyor. Ben bunu kullanırken buna güç harcamadım. Kestiğim dal parçasını tutmaya, çünkü alüminyum bir masada yaptım bunu. Oldukça gücümü dalı tutmak, yani bunu yerine sabit tutmak kısmına harcadım. Bir kere kesim çok mükemmel diyebilirim. Yani pırıl pırıl kesiyor. Bu kadar küçük bir testere, yani göstermelik bir testere değil bu. Gerçekten iş yapan bir testere. Bir gövdeden çıkmış bir dal parçası zaten tutmak gerekmeyeceği için çok rahat bir şekilde kesebileceğiz. Yani kendisinden beklenen işi gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla muhtemelen bundan sonra bu çakıyı hiç yanımdan ayırmayacağım. Zaten ufacık bir şey cebinizde duracak. Bu arada şunu da söylemem lazım. Testereyi çok güzel yapmışlar. Bir kere hiç boşluk yok. Yani şu çok önemli bir özellik. Buna benzer bir sürü ben taklit çakı gördüm. Ya bu bir süre sonra dağılıp gidiyor. Bunda öyle bir şey yok. Ve arkadaşlar en önemli kısım, yani Victorinox'un mühendisleri gerçekten bunu iyi tasarlamışlar. Bunu kapattığınızda ağzı vurmuyor. Şimdi bir ses duydunuz, vuruyor gibi görünüyor. Testerenin ucunda bir alan var. Bu alan bu kısımdaki kapanma sırasında karşılayan kısmı onu. Yani ağız hiçbir şekilde kendi yuvasına vurmuyor. O kafa kısmı oraya oturuyor. Dolayısıyla testerenin ağzını tehlikeye atan ya da çakının hasar görmesine sebep olacak hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Açarken de aynı yere tırnakla girip çekip açabiliyorsunuz. Sonuç olarak çok beğendiğim bir ürün olmasından dolayı sizinle de paylaştım. Yanımda her zaman taşımayı düşünüyorum. Yani taşımayı düşünüyorum derken işte cepten çıkarıp her an her işinizi görebiliyorsunuz. Şimdi testereyi gördükten sonra diğerlerini de tabii pas geçmek istemiyorum. Üzerinde neler var? İlk başta söylemiştik ama tekrarlayalım. Bir kürdan kısmı var. Çok fonksiyonel bir şey bu. Cımbız var. Bu da çok iyi düşünülmüş. Küçük bıçak. Bu arada bunlar çok keskin. Alacak olanlara dikkat etmelerini öneririm. Yani ustura keskinliğinde desem abartmış olmam. Büyük bıçak, küçük bıçak, konserve açma aparatı.
Aynı zamanda ucu 3 milimlik bir tornavida, düz tornavida ucu olarak da kullanılabilir. Bu tahmin ediyorum yıldız vidaları da çevirebilecektir. Gazoz açıcı aynı zamanda çok güzel bir düz ağız tornavida. Bunun üstündeki tek parça bu arkadaşlar. Tek parça bu derken 2 durağı var. Yani açıldığı zaman bu pozisyonu, bir de orta pozisyonu var. Yani bu şekilde yanına da kullanabiliyoruz. Ve burada küçük bir çentik var. Bu çentik de çivi vesaire gibi şeyleri, ya ufak tabii ki, çok büyük çivileri değil, rap diye çivi gibi şeyleri yerinden söküp çıkarmada gayet iyi iş görüyor. Şimdi makasa geçiyoruz. Makas çok kullanışlı. Çok keskin bir makas. İşlevini gayet iyi yerine getiriyor. Her zaman kullanabileceğimiz bir şey. Geçen gün mesela benim başıma geldi. Kıyafetimden sarkan bir iplik, nasıl keseceğim falan derken hemen bununla müdahale ettim. İstemediğim bir yerinde bir etiket vardı. Gene aynı şekilde bununla müdahale ettim. Çatal olarak bile kullanılabilir. Bu da aynı şekilde yuvasına otururken herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu kanca arkadaşlar bir anda ne iş yapar diye düşünüyoruz ama bununla bir paket ipiyle sarılmış bir paketi çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Şu anda bunu hani burada gösteremiyorum ama son derece kullanışlı ve birçok daha başka fonksiyonları da var. Yani bir tel bükerken mesela buraya telin ucu takılıp bükülebilir, burulabilir yani. Üzerinde başka neler var? Anahtarlık halkası ve bunun takılı olduğu yuva da iş görecek şekilde düşünülmüş. Bunu buradan çıkarıp bu yuvasına bükmek istediğimiz teli buraya sokarak eğip bükebiliyoruz. Aslında bunları anlatan başka bir video yapacağım. Orada daha net bir şekilde bu kısımları sizinle değerlendirebileceğiz. Yıldız tornavidamız var. Ucu çok güzel yapılmış. Ben denedim birkaç yere. Çok iyi bir şekilde oturuyor. Bu parça çok enteresan arkadaşlar. Bununla bir ahşapta delik açmaktan tutun da, yani şu şekilde çok beklenmedik bir şekilde iyi bir şekilde delik açıyor. Ama daha enteresan bir görevi de bununla deri gibi şeyleri dikebiliyorsunuz. Ortasında bir delik var. Bu da dikiş yapabilmenizi sağlıyor. Özellikle kalın deri gibi nesneleri ipiniz de varsa dikmenizi sağlayan bir şey. Bu tabii sadece orada değil, başka yerlerde de kullanılabilir bu. Evet, bu çakıyı kabaca değerlendirdik. Söyleyebileceğim son söz, çok iyi tasarlanmış bir çakı. Gerçekten de İsviçre ordusu için tasarlanmış bir çakı olması düşünülecek olursa eğer çok iyi. Benim bugüne kadar almış olduğum bıçak, testere vesairenin işini küçücük bir alet yerine getirebiliyor. Burada çeliğin kalitesini falan zaten çok fazla artık bahsetmiyorum. Bu gerçekten kendini kanıtlamış İsviçre çeliği. Çok dayanıklı, uzun ömürlü, paslanmaz çelik. Herkese tavsiye ediyorum.